Arkadaşlar, şimdi iki tane dini müzik analizi yapacağım. Birincisi Osman Bostancı, ikincisi Kani Karaca. Evet, buyurun şimdi. Önce bir Osman Bostancı. Osman Bostancı'nın daha önce internette kayıtlarını izlediyseniz, ki bana birçok arkadaş pek çok yere gönderdiler. Birçok imamı, müezzini rahatlıkla sesiyle taklit edebilen özel bir yeteneğe sahip bir hatip ve burada da kalp titreten TRT1'deki Kur'an-ı Kerim yarışmasındaki final Kur'an-ı Kerim okuması var. Şimdi onu biraz dinleyelim. Fikirlerimi söyleyeyim. Uzun bir kayıt. Tamamını dinlemem mümkün değil. Gelin beraber dinleyelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tuttuğu yeri görüyorsunuz. Tam ön bölgede hafif buruna yakın. بسم الله الرحمن الرحيم. Gerçekten sesine çok hakim. Daha önce kayıtlarını da izledim. Ne yapmak isterse sesini öyle kullanabiliyor. Bu taklit yeteneği, yani taklit becerisi bütün okumacılarda olması gereken temel beceridir. Temel beceridir. Eğer iyi taklit edebiliyorsanız sesinizi çok farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz demektir. Bu size ustalık kazandırır. Ama tabii bunu fazla abartırsanız artık kimliğinizi yitirirsiniz. Kendinize ait bir ses bulamazsınız. Fakat Osman Bostancı burada bütün bu becerileriyle size çarpmaları, bütün yaptığı o vibratolarla çok kontrollü bir hava veriyor. Kontrolsüz davranmadığını gösteriyor. Çok doğru bir teknik. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. Kapalı ağzım biraz zararlı. Biraz daha aşağı açabilse belki biraz da ağız içi rahatlatır. Biraz daralmış. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. Kur'an-ı Kerim okumalarında nefesin önemi hani okuma makam becerisi, ses kullanma becerisi kadar önemli. Nefesiniz iyi değilse böyle pasajları okumanız gerçekten imkansız. İyi nefese sahip olmalısınız. Osman Bostancı gördüğünüz gibi bölümleri sürekli olarak doğru, tek nefesle sürekli geçiyor. Rahat bir şekilde geçiyor. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Aynı şey onda da var. Muhtemelen bu finalden önce defalarca sesini tize doğru açmak için çalışmış. Sürekli tize doğru açılmak için çalışan ses belli bir soğuma yaşamadığı için, çünkü soğuma değil yarışmaya çıkacak, ama alt sesler birazcık kontrolü zaman zaman yitirebiliyor. Tam istediği gibi kontrol edemiyor. Şurada duyduğunuz gibi bakın sonunda. Kontrol etmek için özel bir uğraş gösteriyor altlarda, ama muhtemelen yükseldikçe daha rahatlayacaktır. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا
أصغر من ذلك. Çok zor bir şey arkadaşlar. Yani belki bir camide veya kendi kendinize kaldığında Kur'an okumaya benzemiyor. Yani insanların böyle bir ortamda izlediği, canlı yayın yapılan bir yerde böyle bir okumaya başladığınız zaman işte nefes ve diğer bütün vücudun kullanım şekli sizin istemediğiniz şekilde bozulabiliyor. Yani burada bir bozukluk duymuyorsunuz çünkü Osman Bostancı bu konuda gayet başarılı. Size göstermeme konusunda başarılı bunu, ama nefesi heyecanla beraber o heyecan, adrenalin yarattığı şeyle boğazınız kurur, vücudunuz böyle ateş basar, kalbiniz daha hızlı atar. Bu da nedir? Nefes kontrolünü sürekli zayıflatır. Muhtemelen okumaya devam ederken rahatlamaya başlayacak. Gittikçe sonlara doğru ben okumada rahatlama bekliyorum. Çünkü çıkıyor, okumaya başlıyor, konsantre ve bence en büyük becerisi okurken konsantrasyonu. Müthiş konsantre olarak kendini dinlendirmeye, sakinleştirmeye çalışıyor. Sürekli izleyin. Bakın. Bu dudak ıslatma da çok değerli bir şeydir. Onu da söyleyeyim. Hafif nemlendirmek daha kolay sesin çıkmasını sağlıyor kimi zaman. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Nefes biraz toparlandı, görüyorsunuz değil mi? O ilk heyecan gitmeye başladı. Biraz girerken gene böyle hafif sesler bir şey oldu ama sonunda artık o heyecan biraz vücudu normal. Zaten gördüğünüz gibi sürekli bir kuruma hissi geldiğini hissettiriyor bize. Ama o geçecek. Göreceksiniz. Çünkü çok konsantre ve çok sakin. Sakinleştirmeye çalışıyor kendini daha doğrusu. Nefes boşluklarını iyi vererek. Bakın boşluğu gördünüz. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Demek istediğim buydu. Biraz kapalı ağızlı, sadece birazcık. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Gittikçe atıyor. Attıkça da ses ve tiz bölgeler daha rahat. Vücut rahatlamaya başladı. Kendi de seslerin çıktığını görünce bir özgüven daha da artacak. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. Kötü etkilemiş ama okumasını. Yani daha tizleri var mı? Var ama burada çıkabilme şansı ne kadar olacak göreceğiz. Baya boğazını yormuş. Ve burada ses birazcık zorlanmaya başladı. Şu son bölümde duyduğunuz gibi yani tam çok gergin. Çok gergin. Gerçekten çok gergin. Okurken çok gergin ve vücudunu çok kasmış. Rahat değil. Hiç rahat değil ve bu okumasına yansıyor. Tamamen boğaza düşmüş. Tamamen boğaza düşmüş ses. Gibi. ذلك الفوز العظيم.
Bundan sonrasını daha çok merak ettim. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. Tabii ki Kur'an-ı Kerim okumak bir hani sonuçta anlatılan bir şey var ve anlatılan şeyi sesinizle ifade etmektir. Yani bu başka bir şey. Onun tabii ki kendi kuralları var. Bunlarla ilgili olarak da özel bir takım videolar düşünüyorum arkadaşlar. Kanalda yapmak istediğim şeyler arasında bunlar da var. Ama baştaki bu gerilim buraya kadar devam ediyor. Yani sesin en tiz noktası muhtemelen biraz önce duyduğumuz nottu. Ama iyi çıkmamış. İstediği gibi çıkmamış diyelim daha doğrusu. İyi çıkmamış. Tam o cesaretle ses gelmemiş. Ses kısılmış hatta. Belki de o gün sesi de kısık olabilir. Nazalı çok kullanıyor ve biraz da ağzı kapalı. Ben Osman Bostancı'nın daha bir sürü okumasında çok daha iyi okumalarını duydum. Gönderdikleriniz arasında zaman zaman bakıyordum. Bu okuma bence onlara nazaran daha zorlanarak geçen bir okuma. هو السميع العليم. Tam oturduğu söylenemez. Kapalı ağız, kapalı ağız, kapalı ağız. Acaba konsantresi buradan sonra dağılmaya mı başladı? Yani o ilk sesin çıkmadığını düşündükten sonra belki de ses dediğim gibi istese de çıkmayacak bir şeyler de var. Belki kısık olabilir. Çok çalışıyorlar çünkü. Çok uğraşıyorlar. Bu çalışma sonucunda seslerde ödem oluşmuş olabilir. Ve bu ödem sonucunda da istediği gibi çıkmıyor da olabilir. Çünkü daha önce dinledim dediğim gibi. Bitirelim. Finale doğru gidelim. Tam finale gidelim. يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. Ya bunu en iyi ona sormak lazım. Yani okuyanın dilinden okuyan anlar aslında. Yani ben hep onun bakış açısından bakmaya çalışıyorum. Başta bir heyecan olarak algıladık ama dediğim gibi bambaşka şeyler de olabilir. Ben bu okuma performansını aslında onun daha önceki okuma performanslarına göre daha zorlanmış ve dediğim gibi sesi yorgun olduğu bir performans olduğunu düşünüyorum. Peki